konuşup bin ah işitmeye ve görünmez dizginlerle isyan etmeye geldik. Bayanlar baylar hoş geldiniz. Bayanlar baylar sevgili dostlar, herkese keyifli akşamlar diliyorum. Yeni haftanın ilk akşamı, pardon tekrar yaptık. Yeni haftanın ilk akşamı, ilk canlı yayınını açıyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Güzel bir konuyla geldim bugün size. Şaşıracağız, yine bilgilere şaşıracağız. Bu arada bir taraftan da başlarken Instagram'ı da açayım arkadaşlar. Şuradan da küçük müziğimizi rahatsız etmeden açalım. Nasılsınız? Nasıl keyifler? Umarım herkesin keyfi yerindedir. Şuradan Instagram'ı da bir müsaadenizle kontrol ediyorum. O da açıldığına göre ufak ufak. Evet, güzel. Şimdi ufak ufak izleyicilerimiz de gelmeye başlayacak. Öncelikle herkese keyifli bir hafta diliyorum. Galiba kış gelmeyecek arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Bu havalar bizim için güzel, hoş ama bir taraftan da mevsimsel olarak kışın artık gelmesi gerekiyor. Şimdi bugünkü altyazımızı da açalım. Şimdi bugünkü konumuz çok enteresan bilgiler buldum. Tuhaf, yani okuduğum, dinlediğimizde, öğrendiğinizde tuhaf gelecek size ama bir taraftan da hakikaten mi lan öyle miydi falan olacağımız enteresan bilgiler var. Ben şahsen çalışırken çok keyif aldım. Umarım siz de bu keyfi alırsınız. Tabii ufak ufak önce gündemle başlamak istiyorum. Bir de arkadaşlar biraz boğazım böyle gıcıklanıyor. O yüzden zaman zaman abuk subuk sesler çıkarırsam lütfen kusuruma bakmayın. Şimdi öncelikle her şeyden önce dün Beşiktaş-Fenerbahçe maçı vardı. Öncesinde de Beşiktaş'ın kongresi vardı. Şimdi ben bir Beşiktaşlıyım ama bu bence artık sadece bir Beşiktaşlı'nın değil, Türkiye'de spor sever, futbol sever, herkesin bir problemi haline dönüşmesi gerekiyor. Neden diyeceksiniz? Dün kongrede, Beşiktaş Kongresi'nde çok çirkin olaylar yaşandı. Yani ve bir maçın olduğu gün, yani bir Fenerbahçe gibi bir ezeli rakiple maçının olduğu gün sen gündüz kongre yapıyorsun, mali kongre yapıyorsun ve orada kıyamet kopuyor, kavgalar çıkıyor ve akşamında da bu moralle rakibini yenmeyi planlıyorsun. Arkadaşlar Beşiktaş'ın armasında Türkiye'nin bayrağı var. Hani bunu Beşiktaş'ı yönetenler unutmuş. Beşiktaş'ın kongre üyeleri unutmuş. Yani Beşiktaş'ta oynayan topçular yabancı çok var. Onlara bir şey diyemem ama maalesef Beşiktaş armasının üstündeki milli bayrağımızı herkes unutmuş. Herkes unutmuş. Yani aga takımı olmuş Beşiktaş arkadaşlar. Agaların takımı olmuş. Takım demeyeyim de kulübü olmuş. Agaların kulübü olmuş Beşiktaş. Kimse bana dev bir derbinin akabinde, gününde, arifesinde aynı gün kongreyi mantıklı bir açıklamasını bunun yapamaz. Hiç kimse yapamaz yani. Ya el birliğiyle bu kulübü dağıtmak mı istiyorsunuz? Ben buradan kongre üyelerine hakikaten şu soruyu sormak istiyorum. Ya arkadaşlar amacınız ne ya? Merak ediyorum ya, hakikaten merak ediyorum. Ben bir Beşiktaş taraftarı ve bir futbol sever olarak merak ediyorum.
Beşiktaş'ın bütün kongre üyelerine, şu an aktif yönetimde olanlara ve olmayanlara soru soruyorum ya. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Beşiktaş'ı daha ne kadar düşürmeyi düşünüyorsunuz? Umurunuzda değil, onu biliyoruz. Yani taraftar olarak biz bunu görüyoruz. Umurunuzda değil Beşiktaş. Hani herkes kendi koltuğunun derdinde, koltuğunu kurtarmanın derdinde. Yani son umudumuz bu başkan ve yönetimiydi. Çok üzgünüm ama burası da çuvallamaya 5 kalıyor şu anda. Burası da çuvallamak üzere. Yine Kasım gelmeden Beşiktaşlıları kahrettiniz. Yine kahrolduk. Yine bittik. Kimse Beşiktaş'ın iyiliğini düşünmüyor. Bunu çok net anlıyoruz. Hadi bu bir kenara. Sahaya çıkıyoruz. Uçaklarla gelen, özel uçaklarla gelen bir milli futbolcu çok alakasız bir şekilde Beşiktaş'ı 10 kişi bırakıyor ve eline aldığın maçı rakibine hediye ediyorsun. Ne yaşanıyor ya? Beşiktaş'ta ne yaşanıyor? Bunun açıklaması yok. Sessiz sedasız bir adam geliyor. Bir transfer yapılıyor. Belki birçoğumuz adamın nereli olduğunu bile bilmiyoruz. Vaslav Çerni'den bahsediyorum. Adam geldiği günden beri şiir gibi top oynuyor. Ve bu adama özel uçaklar gönderilmedi. Bu adama anlı şanlı karşılamalar yapılmadı. Ve biz bir milli futbolcunun belki de kariyerini bu kadar ayaklar altına aldık. Orkun Kökçü'den bahsediyor. Özel uçaklar, 5 milyon euro bilmem neler, paralar. Sonuç yok. Orkun üzerindeki baskıyı düşünsenize. Adam bir şey yapmaya çalışıyor. Bu kadar özverinin, şaşanın altında kalmamak istiyor. Bu duyguyla hata üzerine hata yapıyor. Yanlış üzerine yanlış yapıyor. Kongreye dönüyorsun, bakıyorsun tekrar. Herkes bir yani tabiri caizse söylüyorum. Mafyatik anlamda söylemeyeyim ama belki de öyledir bilmiyorum ama çeteleşmiş durumda. Herkesin adamı var Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta herkesin adamı var. Beşiktaş'ta profesyonel göremiyorum ben abi. Beşiktaş'ta adamcılık görüyorum. Beşiktaş'ta çetecilik görüyorum ben. Onun adamları ona saldırıyor. O öyle ona saldırıyor. Ya ayıp ya. Hakikaten ayıp ya. Ya şu insanların maçlara verdiği paralara yazık ya. Yazık. Yani Beşiktaş'ın teknik direktör koltuğu belediye otobüsüne döndü abi. 2 hafta biri geliyor oturuyor, kalkıyor. 2 hafta biri geliyor. Şimdi Sergen Hoca geldi. Şimdi başladılar Sergen Hoca ile uğraşmaya ki onu da bıktırıp gönderelim ki zaten yani ezeli 2 tane rakibim var. Onların hoşuna gidiyordur senin bu durumun. Çünkü zaten yoksun artık yani. Yok olma noktasına gelmişsin. Bakın yazmışlar maalesef uykusuz gecelerden biriydi. Ya böyle abi. Böyle. Hiç kimse Beşiktaşlı olmak istemiyor artık abi. Müjde. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir çocuk Beşiktaşlı olmak istemiyor. Herkes Osimhen sevdasıyla çocuklar yanıp tutuşuyor. Neden? Çünkü bir başarı var. Neden? Çünkü bir futbol keyfi var. Bana anlatmayın abi. Bana anlatmayın Galatasaray'ı hakemler kurtarıyor da yufruyor. Siz de yapın abi o zaman. Madem yapılabilir bir şey bu. Hakemler yönetilebiliyor bu ülkede. Siz de yapın abi o zaman. Sizin gücünüz yok mu abi? Siz gücünüzü sadece birbirinize kullanmak için mi saklıyorsunuz? Beşiktaş'ın kongre üyeleri, yöneticileri, taraftarın her kuruşunun hesabını vermek zorundasınız. Her kuruşun hesabını. Ekranda izleyenlerin dahil. Yazık ya. Yazık. Bu kadar 100 yıllık çınar yani bir sonraki durak kaldı ve tahminimce Fikret Orman belki o da yapamayacak bu sefer. Bilemiyoruz ki. Artık aynı filmi izliyoruz çünkü. Bir sezonda 9 hoca değişir. Bir sene sonra yönetim değişir. Gelen yönetim eskisini topa tutar, ihraç eder, bilmem ne yapar. Bir sene sonra o da susar.
suskunluğa bürünür. Sadece kendi yaptığı icraatları anlatır ve başarısızlığın temsilcisi olarak o da bir sene sonra gider. Aynı şeyi yaşayacağız. O yüzden artık konuşmaya da çok fazla ben değer bulmuyorum. Ben ilk defa dün akşam, belki de hayatımda ilk defa maç izlemedim. Yani ilk yarısını izlemedim. İkinci yarısını mecburen izledim. Eve geldim çünkü. 2-0'ı görünce keyiflendim ama eve gelip gördüğümde izlememem gerektiğini bir kez daha anladım. Eminim ki benim gibi düşünen de çok insan vardır. Neyse arkadaşlar. Yani şu hayatın bazı zevkleri vardır, bazı keyifleri ve duygusal yönlerimiz vardır ve bunlar açıklanamaz. Beşiktaş'ta görev alan herkes bu duygusal olan bütün yanlarımıza süratle vurmaya devam ediyor. Siz aynen böyle devam edin abi. Bu takımı çürütüyorsunuz. Herkes en iyi Beşiktaşlı, ona eminim. Herkes çok iyi Beşiktaşlı. Ben Serdal Başkan'dan çok umutluydum. Yalan yok ama bu transferlerle 2 tane çapraz bağ ameliyatı olmuş, 2 kere kopmuş adamı golcü diye takıma getiriyorsun. Bir tane sol bek getiriyorsun. Getirdiğin anda onun yanlış olduğunu düşünüp yanına bir tane daha getiriyorsun. Gönderdiğin adam gelen adamdan 10 gömlek daha üstün. Hocam yani 2-2 daha 4. Çok sonuç beklememek lazım. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Yapılacak da maalesef bir şey yok. Biz bu senede Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, rakibi izlemeye devam edeceğiz. Buna yapacak hiçbir şey yok. Peki şimdi buradan bir taraftan da şeyleri kontrol ediyorum. Şimdi konumuza ufak ufak geçelim. Nedir konumuz abi? Tuhaf ve gerçek olaylar. Şimdi size ufak ufak başlayacağım arkadaşlar. Şuradan bir link almam gerekiyor. Bu linki de alacağım. Hemen. Umarım şöyle bağlantıyı kopyaladık. Evet. Şimdi tabii yine listemiz var. Listeden ince ince ufak ufak gideceğiz. Şimdi listemizi açalım. Arkadaşlar bir numara, insan DNA'sının %50'si muzla aynıymış. Tuhaf değil mi? Erhan hocam hoş geldin. Çok tuhaf bir bilgi. İnsan DNA'sının %50'si, yani aslına bakarsan şey demek istiyor. İnsan genetiğinin yarısı muzun genetiğiyle aynıymış. Genetik dizilimleri karşılaştırıldığında neredeyse yarısını ortakmış. Yani bu bir anlamda kahvaltıda yediğimiz muz ya da normalde yediğimiz muz uzaktan akrabamız olabilir. Böyle enteresan bir bilgi. Şimdi ikinci sıraya geçelim. Ahtapotların 3 kalbi var. Arkadaşlar ahtapotların 3 tane kalbi var. 2 tanesi solungaçlara kan pompalıyormuş. Üçüncüsü vücuda gönderiyormuş. En ilginç tarafı da ahtapotlar yüzmeye başladığında 3. kalp duruyormuş. O yüzden genelde yürüyerek hareket ediyorlarmış. Hani yan yan yürüyorlar ya böyle. Daha ziyade denizin içinde gördüğünüzde ahtapot uçmaz yani. Böyle yüzmez de böyle ufak ufak yürür. Bunun sebebi de o 3. kalp dururmuş onu yapmaya başladığında. Hani aslında yüzünce kalbim duruyor. Var yani. Kalbim çok yoruyor. Bu tamamen ahtapotların şeyi yani cümlesi. Çok enteresanmış. Peki. Bazı deniz anaları ölümsüzmüş. Turritopsis dohri adı verilen tür yaşlanınca hücrelerini gençleştirip yeniden doğabiliyormuş. Yani teoride sonsuza dek yaşayabiliyor. Yani en basit örnek, hani sen deden yüzdüğü yerde sen de yüzüyorsan belki aynı deniz anasına denk gelmiş olabilirsin. Ahtapotlar uzaylıdır. Doğru hocam, olabilir. Enteresan bir varlık çünkü. Şimdi ineklerin en iyi arkadaşları vardır. Arkadaşlar ineklerin arkadaş şeyi varmış. Yani arkadaşı var ama en iyi arkadaşım dediği bir başka bir inek varmış.
Bilimsel araştırmada ineklerin sosyal bağlar kurduğu, ayrıldıklarında da kalp atışlarının hızlandığı gözlenmiş. Yani bir inek gerçekten yalnız kalınca üzülüyormuş. Şimdi diyeceksin ki bu bilgi benim neyime yarayacak? Ama zaten amacımız tuhaf bilgi. Yarın ineklere karşı fikrin değişmesin yani. Peki penguenler aşklarını taşla ilan eder. Kapakta kullandığımız gibi penguenler arkadaşlar erkek penguen eşine vereceği taşı bulmak için saatlerce sahillerde dolaşırmış. Eğer dişi taşı beğenirse çiftleşirlermiş. Yani aslında onların en pahalı mücevheri kocaman bir çakıl taşıymış. Bu da böylece penguenlerle ilgili. Bu arada penguen belgeselini hatırlıyorsunuz değil mi? Ben çok iyi hatırlıyorum. Filler zıplayamıyor. Hiçbir filin 4 ayağı aynı anda yerden kesilmez. Bu sadece ağırlıkları yüzünden değil, anatomik olarak da mümkün değilmiş. O yüzden çizgi filmlerde zıplayan fil gördüklerinde bu bir Hollywood yalanı diyorlarmış ezelden beri. Yani filin fiziksel olarak zıplaması çok mümkün değilmiş. Ağırlıkla alakası yok ama. Yani anatomik, ayakları düz ya. Anatomik yapısı değil buna. Uygun değil. Peki devam edelim. Kediler tatlı tadı alamaz. Tatlıyı umursamıyorlar çünkü tat reseptörleri evrimsel olarak o özelliğini kaybetmiş. Yani sen pastayı yerken o seni değil çatalı izliyor. Onun için bal değil balık tatlı sayılırmış kediler için. Anladığım kadarıyla tatlı reseptörleri çalışmıyor dilde. Peki. Şimdi bu böyle hayvan sıralamasıyla gidiyor ama o değil, sadece hayvan değil abi. Onu bilin yani. Kelebekler ayaklarıyla tat alır. Bitkilerin üstüne konduklarında ayaklarındaki sensörlerle tadına bakarlar. O yüzden bir yaprağa basmak onlar için küçük bir testtir. Yani aslında ısırmadan ayağımla kontrol edeyim diyorlar yani. Ne demiş Harun hocam? Hırsızlar var, arada taş çalan penguenler falan parti. Hocam penguen bizim için kutsal bir hayvan haline geldi biliyorsun. Şeyden sonra, belli olaylardan sonra. O yüzden penguenleri severiz. Peki. Gündeme de takılmasak olmaz. Koalalar günde 20 saat uyurmuş. Ulan zaten hareket etmiyorsun ki. Çünkü okaliptüs yapraklarında neredeyse hiç enerji yokmuş. Sindirmesi bile çok zormuş. O yüzden koalalar sürekli şekerleme halindeymiş. Yani yediği hiçbir enerji vermediği için arkadaşın o da mecburen sürekli enerjisini harcamamak için sabit kalıyormuş. Yani başka bir şey diyeceğim ama tabii onların da bilemem. Ekolojisini. İnsan burnu 50.000 kokuyu hatırlayabilirmiş. Koku hafızası beynin en eski bölgesinde depolanır. Bu yüzden bazı kokular seni anında geçmişe götürür. Çocukluğunda yediğin tostun kokusunu hatırlaman tesadüf değil. İşte bu ben bunu çok yaşıyorum. Bu anı çok yaşıyorum. Hatta yani başka bir yayında konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam dejavu hikayesini. Bu dejavu hikayesi dostlar bazen görsel bir hafıza, bazen bir tatla ya da kokuyla match olduğunda, birleştiğinde seni flashback yapıyor, geçmişe getiriyor. Ben bunu mesela geçen gün şöyle bir dejavu yaşadım. Arabayla giderken bile arabanın camı açıktı. Bir mahalleden geçerken bir sesi geldi. Tüpçü sesi. Biliyorsunuz eskiden tüp arabaları vardı. Hala var gerçi de eskisi kadar çok yaygın değil. Tüpçü sesini duyunca ve o tüp arabasının egzoz kokusu burnuma geldi. Camım açık olduğu için. Bir anda baktım kendimi çocukluğuma götürdüm işte. Dırırın dın var ya onun şeyi. Aynen öyle. Hi guys. Kesinlikle. Yani o beni aldı çok, yani hem koku hem duyu, hani iki hisle flashback oldum. Peki. Devam edelim. İnsan vücudundaki en güçlü kas dil kasıymış arkadaşlar. Kas yoğunluğu açısından vücudun en dayanıklı kasıymış. Günde binlerce kez hareket eder ama hiç yorulmaz. Yani sabah konuşmaya başladıysan akşama kadar
çalışıyormuş dil. Dilimize sahip çıkalım. Peki bir şey soracağım. Peki bu kas, yani dil bir kas ya, mesela kas var dilde. Şimdi sen kolunu günde bu kadar çalıştırsan belli hareket skalasında kol gelişiyor. Mesela dil neden gelişmiyor? Değil mi? Bu da bir soru işareti olabilir. Belki salakça bir soru da olabilir. Bilmiyorum. İşin şeyini bilemem. Peki bebekler doğduklarında diz kapakları yokmuş arkadaşlar. Aslında orada kıkırdak varmış. Zamanla kemikleşiyormuş. Bu da onların düşüp kalkarken zarar görmemesini sağlıyormuş. Abi yani şimdi hani biz hep çok böyle geniş perspektiften bakıyoruz ya her şeye. Ya işte sen buna ister şey de mucize de ister şey de, ama insanoğlu, insan vücudu o kadar güzel dizayn edilmiş ki, yani o kadar güzel dizayn edilmiş ki, yani o bebeğin bağışıklığının doğar doğmaz o kuvveti, yani yetişkin bir insandan daha kuvveti. Biliyorsunuz bir bebek elini sıktığında bir yetişkin açamaz onun elini. O kadar kuvvetlidir. E, Yani insanoğlu inanılmaz bir varlık. Yani fiziksel olarak söylüyorum bunu. Yani içerideki organların çalışma prensipleri. e, Ya en basit örnek şu: burnunuzdaki tüyler olmasa ciğerleriniz çürüyor soğuk havada. Yani siz -40 olan bir yerde nefes aldığınızda bu tüyler sayesinde +40 olarak içeri gidiyor hava. Ve eğer bu tüyler olmasa e, vücudunuzun içi, bütün organlarınız toz dolar. Yani sürekli toz çekiyorsun. Düşünsene, bu tüylerdir buna engel olan. Bu müthiş bir şey, sistem. Yani organlarınızı, keza organları düşünelim. Hepsi acayip. Yani kalp bir yerden sürekli çalışıyor. Ya o gün Burak Hoca ile konuşurken de anlattık ya. Abi sen petrol bulacağım diye dünyayı geziyorsun. İşte oraları buraları kazıyorsun, ediyorsun. Savaşlara giriyorsun, çıkıyorsun. Ne diye? 2 tane arabayı yürüteceğim diye. Ya burada bir şey var ve sıfır enerji, sıfır destekle ömrün kadar sürekli atıyor abi. Düşünsene, var mı böyle bir şey yani? Hiçbir şeye ihtiyacı olmadan yaşıyor. Sadece oksijene ihtiyacı var. Oksijen de bedava yani. Anlatabiliyor muyum? Hani müthiş bir ekosistem. Müthiş. Yani çok iyi. Peki. Göz kırpmadan kalma rekoru 1 saat 5 dakika. Gözler kurumasın diye ortalama 4 saniyede bir göz kırpıyoruz. Bu rekoru kıran kişi gözlerini zar zor açabilmiş. Yani bir bakıma bu yarışı da abartmamak lazım. Yani gözlerini kapatmadan 1 saat 5 dakika durmuş böyle. Guinness'e girmiş mi girmemiş mi bilmiyorum tabii. Belki de girmiş olabilir. Çok da lüzumsuz bir şey bence. Peki, korktuğumda tüylerin diken diken olması evrimsel bir refleks. Eskiden vücut kılları kabarınca insanlar daha iyi iri görünürdü. Yani ürkütücü görünmek için doğal bir savunma sistemi. Şimdi tüyler azaldı ama refleksi kaldı. Şimdi burada gerçekten böyle mi? Hani bu enteresan bir konu. Yani eski Neandertaller falan, hani çok eski çağa gidelim mesela, ilk insanların o maymun görünümü tipler var ya mesela böyle. Şimdi hakikaten o herifin tüyleri diken diken olduğu zaman bayağı bir gorile döner o yani. Hani bizimki yaptığında gözükmez ama o adamın tüylerinin dikeldiğini düşün mesela. Hatta bir tane fotoğraf bulayım, Neandertal. Dur bakayım. Neandertal. Bir bulalım bakalım bir tane örnek. Ha, mesela buldum. Bu gerçek mi tabii bilmiyorum ama. Şimdi bunu bir ekrana getireyim ben. Bir dakika. Bir yükleyelim ekrana. Evet. Şimdi bu herife bak abi. Ya bu da vücudu çok şey değil de hani çok tüy yumağı birisi değil ama şimdi kendimi büyüteyim biraz. Şimdi bu herifin tüylerinin dikeldiği zaman yani sen ben gibi olmaz herhalde. Daha korkutucu olabilir yani böyle. Neandertal. Enteresan. Ama hakikaten şeymiş. Enteresan bir bilgi gerçekten bu arada. Bunu okudum ama atlamışım yani.
Peki, gülümsemek 17 kas, somurtmak 43 kas çalıştırır. Gerçekten gülümsemek somurtmaktan daha kolay. Al sana toplumsal mesaj. Al sana toplumsal mesaj. Gülümsediğinde daha az efor sarf ediyorsun. Somurttuğunda, üzüldüğünde daha çok çaba sarf ediyorsun arkadaşlar. O yüzden gülümseyin, somurtmayın. Kavga etmeyin. Romalılar. Gülümseyin. 13 kas kaç dedi? 13 kas mı? 17 kas. Gülümsediğinde 17 kas çalışıyor hocam. O yüzden bırakın üzülmeyi, bırakın somurtmayı. Peki, devam edelim. Bir insan ömrü boyunca 25 ton yemek yermiş. Bu yaklaşık 4 fil ağırlığına eşit. Yani hayatın boyunca küçük bir ormanı yiyip bitirebilirsin gibi bir şey herhalde. Yani 4 tane fil desen enteresan. 25 ton yiyormuşuz. 25 ton da hiç fena değil bu arada. Yani. Peki devam edelim. Beyin uykudayken bile aktif kalıyormuş. REM uykusunda beyin gündüzden daha fazla enerji tüketir. Rüyalar o yüzden canlı olur. Arkadaşlar bilimsel bir açıklama rüyalarla ilgili. Şimdi beni rüya tabirlerini sevenler taşlayabilirler. Bana saldırabilirler. Ama işte size kanıtı. Uykudayken beyin gündüz yaşantısından daha hızlı ve atik çalışıyor. O yüzden gördüğünüz rüyalar canlıymış gibi geliyor size. Ya gördüğünüz rüyaların tabirini söyleyemem tabii ben ama çünkü o çok çeşitlilik isteyen bir şey. Kimisi çok negatif rüya, sadece negatif rüyalar görür. Benim gibi tipler ben sürekli fantastik rüyalar görürüm mesela. Ya benim gece gördüğüm rüyalar gündüz yaşadıklarımın bir senaryo haline getirilmesidir yani. Benim yönetmen bir beynim var. Ben gündüz bir hayat yaşıyorum mesela günlük. Akşam onu rüyamda o kişileri, o şahısları, o olan olayları birbirine girmiş bir şekilde görebiliyorum yani böyle. Ya bunun şeyini bilmiyorum açıkçası tam olarak. İnsan kalbi beyin dışında da kısa süre çalışabilir. Elektriksel bir sistemle atmaya devam eder. Bu yüzden nakil sırasında bile kendi kendine atan kalp görüntüleri gerçektir. Kısacası kalp gerçekten kendi aklı olan bir organdır. Tabii abi kalp bambaşka bir şey. Yani. Kalp inanılmaz bir organ. Kalp. O yüzden kalbinizi kırmayın gibi salak bir salak bir ideolojik cevap vereyim. Kalbinizi kırmayın. Kalp çok enteresan hocam. Peki devam edelim. Dünya her yıl 100 ton uzay tozu topluyormuş. Her gün atmosferimize küçük küçük parçalar düşüyormuş arkadaşlar uzaydan. Yani şu an nefes aldığın havada bile biraz uzay varmış. Gerçekten tozlu bir gezegende yaşıyormuşuz. Ya hocam uzayın tozuna bile razıyız ya. Yeter ki bize farklı bir şeyler gelsin. Belki işe yarar. Belki oranın çamuru buranın şeyidir. Lezzetlidir yani. Farklıdır. Bir denemek lazım. Bir oranın tozunu bir yutmak lazım. Derler ya hani bu atölyenin tozunu yutman lazım diye. Bir toz, uzay tozu lazım gerçekten. Devam edelim. Güneşin ışığı bize 8 dakika 20 saniyede ulaşır. Yani şu an gördüğün güneş aslında 8 dakikanın öncesi. Yani 8 dakika 20 saniyede ulaşıyorsa sen güneşin 8 dakika önceki halini görüyorsun. Bu da demek oluyor ki güneş şimdi sönse 8 dakika boyunca fark etmeyeceğiz. Gecikmeli yayın gibi düşün hocam. Yani ben şu an yayını bitirdim, sen 8 dakika sonra fark ediyorsun ki zaten muhtemelen bizim bu yayınlarımızda 5 saniyede bir gecikme var. O da normal, en az gecikme odur yani. Hani bu da onun gibi bir şey. Arkadaşlar uzay sevenler yeni bir bilgi geliyor. Venüs'te bir gün bir yıldan uzundur. Kendi etrafında dönmesi Venüs'ün o kadar yavaştır ki yılı gününden daha kısadır. Orada takvim yapmak imkansız olur.
Yani bugün cuma, mesela örnek veriyorum. Bugün ne? Pazartesi abi. Pazartesiye geçen sene başlıyorsun. Düşünsene. Yani ömür bitmez orada yani. Ha, muhtemelen hani şöyle düşün. Hani yani matematiksel hesabını yapamam ama bir hafta 2 yıla falan tekabül eder muhtemelen. Hani ya sen bir hafta olarak yaşıyorsun hayatı ama 2 yıl sürüyor. Müthiş. Ha, ama sen yaşlanıyor musun o süreçte onu bilmiyorum tabii. Satürn suda yüzebilirmiş. Yoğunluğu sudan az olduğu için dev bir küvete atsak batmazmış arkadaşlar Satürn. Tabii bunu, ya bu şimdi absürt bir bilgi. Hani Neslihan Hanım demiş ki peki güneş sarı renk değil desem öyle duydum beyaz renkmiş. Yani mesela bu da enteresan bir bilgi. Ya güneşin ne renk olduğu, güneşin ben bir rengi olduğunu çok düşünmüyorum. Çünkü ya sürekli içinde hani alev sarı olduğu için mesela güneş yanan bir şey ya. Hani alev sarıysa güneş de sarıdır abi. Güneş söndüğünde ne renk çıkar alttan bilmiyorum. Ama mesela bunu şöyle tasdikleyebilirim. Çok pardon. Hemen soruya cevap vereceğim. Mesela güneş, şimdi mesela bilimsel açıklamasında da gerçek renginin beyaz olduğu söyleniyor. Evet. Atmosfer güneş ışığını dağıttığı için özellikle sabah ve akşam atmosferde daha uzun yol olur. Bu yüzden mavi tonlar dağılır. Geriye kırmızı ve turuncu tonlar kalır. Öyleyse güneş tam tepede olur. Yani aslında yıldız gibi beyaz bir güneş. Sadece hava ve açıya göre şekil alan rengi var. Bu arada siz de doğru söylemiş oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar neredeyiz? Bakalım. Ha, bu şey hikayesine katılmıyorum abi. Bu çok boktan bir bilgi. Yani Satürn suda yüzebilir. Nasıl böyle bir kanaate vardınız yani? Dangalakça bir bilgi. O yüzden söylemiyorum, bunu geçiyorum. Ay'daki ayak izleri milyonlarca yıl kalacak. Çünkü Ay'da rüzgar yok, yağmur yok. Neil Armstrong'un 69'daki izi hala orada duruyor. Ya sizce Neil Armstrong gerçekten gitti mi ya? Mesela. Yoksa bu bir film hilesi mi? Var mı yorumu olan mesela? Gerçekten Neil Armstrong gitti mi yoksa bize bir stüdyoda şey mi yaptılar? Hikaye mi yazdılar? Ne demiş Erhan Hocam? Uzayı severiz. Işık hızı ortalamada 300 bin kilometre saat. Bir toplu iğneyi Ay'a gönderebilsek eğer ışık hızında yaklaşık 1,2 saniyede uydumuzu yok edebilecek güce ulaşıyormuş. Evet abi, aynen öyle. Ya ben bu Neil Armstrong hikayesine şahsi fikrim gitmiştir ama gittiğinde yaptığı şey sadece orada böyle zıplayıp bir bayrak koyduğu için çok da önemli değil bence. Yani gittin, bir şey getir oradan, kal, topla, ne bileyim, bir fayda sağla, değil mi? Yani sen orada gidip böyle zıplamaya mı gittin yani hani? Bilmiyorum. Ya bir faydası yok. Evet, gidildi. Diyelim ki gidildi. Aynen öyle bak. Neslihan Hanım demiş ki yani Ay'da çekilen fotoğraf bayrak rüzgarda havalanıyor gözüküyor ama Ay'da rüzgar yok. Nasıl olacak dayı? Yemişinler bizi yani. Ha, bugün yapay zeka her yere gidiyorsun yani ona bakarsan. Peki devam edelim. Mars'ta gün batımı mavi renklidir. Toz tabakası kırmızı ışığı emer, mavi ışığı yansıtır. O yüzden bu bize tam tersi atmosfer muhtemelen. Bizde nasıl mavi ve şeydir, onlarda da orada da muhtemelen tam tersi. Yıldırım 30 bin dereceye, santigrat dereceye ulaşabilir. Yıldırım. Bu güneşin yüzeyinden bile daha sıcak. Tabii abi, yıldırım bahsettiği şey yani. Şimşekten bahsediyor. Bir yıldırım saniyede 200 bin amper elektrik taşırmış. O yüzden hocam vurdu mu da şey yapıyor. Küle çeviriyor. Hocam taş, ya ben bir şey getirdiklerini de düşünmüyorum açıkçası ya. Ya uzaya gidip taş mı getirilir ya? Yani uzaya gidip ne taş getiriyorsun abi? Yani ne yapacağım o taşı ben yani? Bir ara şey hikayesi vardı, hatırlar mısınız? İşte bu meteor taşı bilmem ne falan filan çok para eder falan. Peki bazı göller
pembe renklidir. Avustralya'daki Hiller Gölü suyundaki mikroorganizmalar pigment ürettiği için pembeleşir. Yani doğa Photoshop'u aslında çoktan çözmüş. Ya evet, başka bir şey yok. Ama yani ne bileyim ya. Ya bir faydası olmadığında yapılan şeyin çok popülizm olduğunu düşünüyorum yani. Hani dediğin gibi oraya gidiyorsun, bayrak dikiyorsun. Ne bayrağı? Amerika bayrağı. Yani. Şimdi niye o kadar rahat gidemiyorsun? Niye gitmiyorsun yani? O zaman gittiysen şimdi oraya senin üst kurman lazımdı. Peki. Evrenin %95'i görünmez madde ve enerjiden oluşur. Abi bu enerji hikayesini görünmeyen bir şey ya, bu enerji hikayesi. Tolga hocam gelmiş. Hoş gelmiş. Erhan hocam demiş ki güzel bilgiler havada dolaşıyor. Alan alsın bedava. Kesinlikle bedava hocam. Kesinlikle bedava. Bizde her şey bedava. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. 4000 aboneye yaklaştık. Çok teşekkür ederiz ilginize, alakanıza. Aynı hızla yayınları daha sıklaştırarak devam edeceğiz. Çünkü izlendikçe hakikaten yani bir abone olun ya. Kurban olayım ya, bir abone olun. Bir like atın. Şu like'larımızı çoğaltalım. Yani Erhan hocam bizim şeyimiz, ne derler? Kapıda duran güvenliğimiz yani. Lütfen beğenilerinizi bizden ihmal etmeyin. Beğenilerinizi bizden sakınmayın. Arkadaşlar çok keyifli programlar yapıyoruz. Yani o yüzden bunların sadece karşılığında beğeni bekliyoruz. Like butonuna basmak bedava. Peki. Neredeyiz? Jüpiter'in büyük kırmızı lekesi bir fırtınaymış. 300 yıldır dinmeyen, dünyadan 3 kat büyük bir fırtına. Orada hava durumu sonsuz kasırgaymış. Yani Jüpiter'de arkadaşlar fırtına Türkiye gibi hiçbir zaman dinmiyormuş. Yani Jüpiter'de sürekli bir fırtına varmış. O fırtınadan dolayı da rengi kırmızı dedi ama yanlış mı hatırlıyorum? Bir daha bakayım mı? Evet, kırmızı. Leke gibi gözüken şeyler. Ya bir yazın Google'a bakalım mı Jüpiter diye. Dur siz uğraşmayın, ben halledeceğim şimdi. Jüpiter'in tipine bakalım. Hemen süper bulduk. Şimdi göstereceğim size. Ya böyle şey gibi oldu. Gezegen programı gibi oldu ama oradan çıkacağız şimdi. Onu hiç merak etmeyin yani. Hemen oradan çıkacağız. Şimdi Jüpiter'i göstereceğim. Evet. Geldi. Arkadaşlar şuralar var ya mouse'umu görebiliyor musunuz bilmiyorum ama o hare olan şeyler fırtınaymış. Zaten şu alt taraftaki şeyi anlayabilirsiniz şuradan. Bir şey var, girdap gibi bir şey var. Bunlar fırtına izleri. Muhtemelen hani kum gibi bir şey mi var zemininde bilmiyorum ama o yüzdenmiş bunun rengi böyle hareli ve enteresan ve güzel bir bilgi. Peki devam edelim. Erhan hocam bu yorumu kaldırmayacağım. Bu burada kalsın. Bir abone olalım hakikaten. Şimdi bu arada kaç aboneye ulaştık şu an bilmiyorum ama yanlış hatırlamıyorsam 4000'e yaklaştık. Gayet güzel gidiyoruz. Şimdi tuhaf davranışlara geldik. En son bir cisim yaklaşıyordu. Ne oldu? Yön değiştirmiş son dakika ama dünya senaryo uzaylı gemisi yaklaşıyor. Yaklaş sonra hop yön değiş. Ya korkuyorlar gelmeye ya. Bize bulaşmaya korkuyorlar gerçekten ya. Bunlarla ne uğraşacaklar diyorlardır muhtemelen. Peki. Japonya'da kiralık arkadaş hizmeti var. Yalnız hisseden ilk insanlar birkaç saatliğine arkadaş kiralıyormuş. Vay. Yani hiç arkadaşı yoksa birisinin arkadaş hizmeti alabiliyormuş. Sohbet, yürüyüş, sinema tamamen duygusal bir destekmiş. Modern yalnızlığın garip ama gerçek yüzü ve gerçek çözümü bence. Hani şey gibi hani sahte insanlarla oturacağım ama parasını veririm. Yani senle takılacağım ama parasını veririm. Gerçekten sahte birisiyle oturur falan gibi bir racona çıkabilir yani bu. Peki devam edelim. İsveç'te ölüm temizliği geleneği vardır. İnsanlar ölmeden önce
eşyalarını azaltır, başkasına yük bırakmaz. Buna döstanding denirmiş. Yani minimalizm İsveç'te ölümden önce başlıyor. İyi de abi, ben öleceğimi nasıl biliyorum da şey yapıyorum? Eşyalarımı azaltıyorum yani. Yani tamam, yaşlısındır, bilmem nesindir. Onu anlarım da yani. Ani hayatını kaybeden insanlar ne yapıyorlar? Saçma geldi. Neyse. Devam edelim. Şimdi neredeyiz? İskoçya'da yeni evlenenlerin üstüne çamur ve un atılır. Zorluklara hazırlık anlamında yapılan bir gelenekmiş. Düğünden önce gelin ve damat çamurla kaplanır. Resmen evliliğe gerçekçi bir başlangıç. Yani diyor ki evlendiğin gün boka batacaksın. O yüzden hazır ol diyor ama yani çok da lüzumsuz bir şeymiş. Erhan Hocam ne demiş? Sohbetlerinizi gerçekten seviyorum. Enteresan bir derlemesi. Bu hikayeler çok kıymetli. Her ortamda sohbet ediyor. Ayıp söylemesi, bir sürü kızla tanıştım Sayın Hocam. Eyvallah hocam ama biz burada yani yani çöp çatanlık anlamında bunları vermiyoruz. Ama genel kültür anlamında her bilgi değerlidir. Her bilgi önemlidir. Yani her programda, özellikle konuksuz yaptığımız, yani konuk ağırlamadığımız programlarda, yani bir saatlik süreçte bayağı bir şey öğreniyoruz yani. Bu da faydalı bir şey abi. Yani boş boş konuşmuyoruz, bir şeyler öğreniyoruz yani. Peki. Demiş ki Burak hocam, ne demişsin hocam? Burak hocam verirse evleneceğim, boka batacağım. Hocam o beni ilgilendirmez. O sizin aranızdaki diyaloğunuz. Yarın akşam Burak Hoca ile yayınımız var bu arada. Peki, Tayland'da maymunlara özel festival varmış. Lopburi kentinde her yıl maymun büfesi festivali düzenleniyor. Tapınaklara binlerce muz ve meyve sebze bırakılıyormuş. Turistlerin maymunlarla piknik yaptığı bir yermiş. Bunu zaten şeyde görürsünüz ya, birçok hem filmde hem belgesellerde falan görürsünüz. Maymunlar böyle insanların elinden şeyi alır. Ya bu da çok salak bir aktivite değil midir bu arada? Gidersin böyle, muzu tutarsın, maymuna verirsin. Maymun çalar, turist de eğlenir. Yani bu turistlerin IQ'larının bu kadar düşük olması da çok enteresan yani. Peki, Meksika'da Ölüler Günü ölüm değil hayat kutlamasıdır. Bunu daha önce de söylemiştim. Bir Zamanlar Meksika'da filmini izleyin. Antonio Banderas, kimdi ya? Johnny Depp'in oynadığı film. İnsanlar ölen yakınlarının sevdiği yemekleri yapar, müzik çalar, mezarlıklar renkli süslerle dolar, ölümle barışmanın en neşeli hali. Abi ben bunu çok seviyorum. Yani şöyle çok seviyorum. Tabii bu bir gelenek, bir kültür, bir altyapı meselesi. Şimdi biz hayatlarımızdan giden sevdiklerimizi, işte hayatlarını kaybeden büyüklerimizi, bu arada yani trajik olarak kaybedenden bahsetmiyorum. Yani bir kazaya, bir cinayete kurban gidenlerden değil. Normal hayatın döngüsünde olan, işte yaşlanıp bizi terk eden büyüklerimizden bahsediyorum. Bunları mesela iyi hatırlamak lazım, değil mi? Hani mesela Meksikalılar şey demişler, abi biz ölülerimizi iyi hatırlamak istiyoruz. Onlar için eğlenmek istiyoruz. Onlar için parti yapmak istiyoruz. Yani mezarlığında onu böyle yasla değil de işte eğlenerek, yiyerek, içerek kutlamak istiyoruz. Çok insancıl bir yaklaşım. Yani bilmiyorum. Coco diye bir film var. Animasyon film galiba. Olabilir hocam. Olabilir. İçinde mutluluk geçen her şeye varım abi. Doğru ya da yanlış. Hindistan'da inekler trafikte serbesttir. Kutsal oldukları için kimse yol ver diyemez ineklere. Hatta ineğin oturup kalkmasına göre trafik şekillenebiliyor. Bu adamlar, bak şimdi sana enteresan bir pencere açayım. Dünyanın yazılım konusunda, IT konusunda bir numaradır Hindistan. Ve yani yazılımı aptal bir millet yapamaz. Yani yazılım gerçekten beyin isteyen, gerçekten yetenek isteyen bir şeydir. Ama bu adamlar ineğe tapıyorlar. Anladın mı? Mesele neye inandığın değil. Mesele burası. Senin Budizm dediğin, Budizme inanan insanlar bugün elindeki telefondan tut,
kullandığın bilgisayara, bindiğin arabaya, giydiğin bütün hayatını kolaylaştıran ne varsa, evdeki bütün beyaz eşyandan aletine bilmem nesine, her şeyine, ilaçlarına bilmem nesine sana hayatı yaşatan adamlar. Hani biz diyoruz ya Budist abi adamlar işte. Çünkü adamlar bununla vakit kaybetmiyorlar abi. Hayata fayda sağlamaya çalışıyorlar. Ya bugün Çin kapılarını dünyaya kapatsa muhtemelen Avrupa dahil bütün dünya ekonomik krizden batacaktır, aç kalacaktır. Yani bu iş böyle. O yüzden hep şeyi severim. Beni ne giydiğin değil ne bildiğini ilgilendiriyor diye. Bu cümleyi çok severim yani. Peki devam edelim. Çin'de beyaz yas rengidir. Evet, bizde nasıl siyah? Bizde siyah Çin'de ve beyazmış yas rengi. Ya bu da enteresan mesela. Düğünlerde kırmızı, cenazelerde beyaz giyilirmiş arkadaşlar. Çin'de. Çin demişken oraya atladık. Peki nereye geldik? Finlandiya. Finlandiya'da eş taşıma yarışı düzenlenir. Ya bunu biliyoruz abi. Bu gelenek, bu tuhaf bir şey değil yani. İtalya'da çocuklara kahve vermek normaldir. Of şu an canım inanılmaz kahve istiyor bu arada. Ya yayından sonra muhtemelen gidip içeceğim. Bu saatte çok iyi değil ama içeceğim, canım çok istedi. Şimdi 8 yaşından itibaren kafe latte içmek sıradan. Bu yüzden İtalyanlar kafein toleransıyla doğuyor. Ben İtalyan mıyım acaba? Sabah süt, akşam espresso, küçük yaşta kahve eğitimi veriyorlar abi. Abi bak, kahve bir yaşam biçimi. Çay bir yaşam biçimi. Kahveyi bak çocuk yaşta içiriyorlar adamlar. Ya bu arada çocuğunuza kahve içirin demiyorum yani. Öyle algılanmasın. Ama adamlar bunu ilk başta yapıyorlar. Enteresan. Bu arada espressolarına da hayranım yani. Peki. Şimdi rekorlara geldik. Dünyanın en kısa savaşı 38 dakika sürmüş. 1896'da İngiltere ile Zanzibar arasında yaşanmış. Zanzibar teslim olunca savaş neredeyse başlamadan bitmiş. Kurşun atmışlar mı bilmiyorum. Tarihin en hızlı barış anlaşması olmuş. Peki. Şimdi konuşalım nereye geldik? Geldiğimiz yeri söylüyorum. Bir adam kayıp cüzdanını 40 yıl sonra bulmuş. Bu şaka mı? Bu şaka olmalı ya. 40 yıl sonra bulmuş arkadaşlar cüzdanını. Erhan hocam, cüzdanını kaybediyorsun düşünsene. Ve 40 yıl sonra aynı cüzdanını hiç şekli bozulmamış ve içindekiler durduğu yerde cüzdanını buluyorsun. İnanılmaz. Instagram'daki dostlarımız, arkadaşlarımız, siz de hoş geldiniz. Hepsini görüyorum ve hızlıca devam ediyorum. Ne demiş Erhan hocam? Bu arada Çin kopmuş gidiyor sayın hocam. Enflasyon eksiye düşmüş, muazzör yaşamaya başlamışlar. Sıçtıkları porselenleri Avrupalılar. Hocam ya üreteceksin abi, üreteceksin. Bak hocam, üretmezsen hiçbir zaman güçlü olamazsın. Üreteceksin. Adamlar üretiyorlar. İyisiyle kötüsüyle üretiyorlar abi. Her şeye rağmen üretiyorlar. Anladın mı demek istediğimi? Ürettiğin sürece güçlenirsin. Neden baş edemiyorsun? Neden baş edemiyorsun Çin'le? Hem çalışkanlar, hem kalabalıklar, hem de üretiyorlar abi. 3 tane şey var işte, faktör var yani. Bunun daha ötesi var mı? Üreteceksin abi. Peki. Ha bu arada adam cüzdanını kaybetmiş. Konudan daha şey yapmayalım. Postayla gelen cüzdan içinde 1970'ten fotoğraflar varmış. Ya bu muhtemelen nasıl oldu biliyor musun? Adam cüzdanını kaybetti abi. Muhtemelen birisi buldu, kayıp ilanı verdi ya da kayıp bir birime, hani havalimanlarında var ya kayıp bavullar bilmem neler.
Birisi verdi abi şeyi. Aldı bunu sakladı. Muhtemelen 30-40 yıl o ofiste neredeyse kaldı. Sonradan bir tane zeki bir arkadaş akıl etmiş. Ya bu adamın şeyini bulalım da gönderelim diye herhalde. Öyle geldi yani. Durduğu yerde cüzdan parçalanır abi. 40 yıl ne ya? İyi muhafaza etmişler. Peki bir kadın 15 kez yıldırım çarpmasına rağmen yaşıyormuş. Wow. Zeus olabilir. Bu abla Zeus olabilir. 15 kez yıldırım çarpmış kadını. 15 kez. Ama yaşıyor kadın. Ve sağlıklı yaşıyor. Peki. Neden peki? Guinness hatta röportajlarında kadın artık alıştım diyormuş. Bilim insanları da onu yaşayan paratoner olarak tanımlamış. Manyetik insan olduğu söyleniyormuş. Hocam 15 kere yıldırımda da bir dağılırsın, bir şey olur ya. Çok enteresan. Hakikaten çok enteresan yani. 15 kere. İnsanın kafası yarılır ya. Nereden çarpılıyor bilmiyorum da. Fazla elektrik. Peki. Devam edelim. Devam edelim. Bir kişi bir dakikada 250 kez parmak şıklatmış. Yani çok çok lüzumsuz bir hikaye. Guinness rekoru hala kırılamamış. Düşünsene bir saniyede, ha bu arada zor ha, yani yapabiliyorsanız deneyin. Bir saniyede 4 kere parmağını şıklatıyor adam. Bir dakikada 258 kere yapıyorsa yani bir saniyede 4 kez falan yapması lazım. Hani bir nasıl yapılıyor bilmiyorum. Parmaklarınız kavrulabilir, yanabilir yani. Peki dünyanın en pahalı pizzası 12.000 dolarmış. Üzerinde 24 ayar altın, havyar ve 3 farklı şampanya varmış. Altın var. Yenen altın, 24 ayar altın. 3 farklı şampanya ve havyar varmış. Yani aslında sen karnına yatırım yapıyorsun hocam. Ama onu çıkarmaman lazım. Tadına bakanlar bile keşke doymasaydım diyormuş. Yani karnım aç değil, yatırım yapıyorum pizzası. Biraz öyle yani. Peki. Bir adam 40 ya bu arada şuraya değinmeden geçmek istemiyorum ya. Bu yemek yeme hikayesi bir kültür arkadaşlar. Yani en azından bizim gibi, şimdi biz yeri geliyor kendimize Avrupa diyoruz, yeri geliyor diyoruz Asya diyoruz ya mesela yani. Ya bizim mutfağımız, bizim yemek kültürümüz, biz çok Avrupa gibi değiliz abi. Onu geçin bir kere yani. Hani kimse anlatmasın biz Avrupa. Abi Avrupa ile ne alakası var? Avrupa adamlar kahvaltı etmiyorlar ya. Ya bak yıllarca yani 10 yıldır diyeyim sana hadi. Kahvaltının zararlı bir öğün olduğunu böyle her platformda, her sohbeti geldiğinde üstüne basa basa söyledim. Kahvaltı zararlıdır kardeşim. Hala da aynı fikrimi devam ettiriyorum. Neden zararlıdır biliyor musun kahvaltı? Çünkü insan enerjisini sadece yemekle alabilen bir canlı değil. Hayvan gibi değil yani. Yani bu demek değil, hani 3 gün aç kal ve devam et, ondan bahsetmiyorum. Ama şimdi sen sabah uyandın, daha makine yeni açılmış, organların görevlerini yeni yapmaya başlamışlarken sen buna yumurtalar bilmem neler, sucuklar, pastırmalar, ekmekler bilmem ne meşrebine göre ne kahvaltısıysa ki bizde yok, ne derler, bizde az kahvaltı diye bir şey yoktur biliyorsun. Çok kahvaltı vardır. Peynirin en az 3 çeşidi var. Yani bu Orta Doğu kültürü abi, şimdi bir kabul edelim bunu yani. Sen ekmeği bile hem kızartmasını yersin, kızarmış ekmeğini, hem normalini yersin, simit yersin. Hani şimdi yemeğe döndürmeyeceğim programı ama neyse, kahvaltının zararlı olduğunu yıllardır savunuyorum abi. Ne demişti Esra'nın? Plank hareketinde en fazla kaç dakikada saat durabilir sizce? Ya plank hareketi inanılmaz bir şey ya. Onu bilmiyorum ama vardır öyle bir rekorda ya muhtemelen. Bakalım mı? Plank'ta rekora bakalım mı? Neymiş bu arada? Bir dakika. Plank hareketinde rekor. Hemen söylüyorum.
Ee, 9 saat 38 dakika plankta. Joseph Salek diye bir arkadaş yapmış. Bu arada müthiş zor bir hareket abi. Aynen öyle. Felaket bir hareket. Yani ve çok zor. Gerçekten çok zor. Neyse onun da bilgisini vermiş olduk. Yani şimdi kahvaltı zararlıdır abi. Söylüyorum. Ki zaten sen güne başlıyorsun şimdi. Abi Avrupa'ya git. Bir ülkeye git. Kahvaltı yok adamlarda ya. Ya bulamazsın. Yiyecek bir şey bulamazsın kahvaltıda. Yok çünkü. Çünkü adamlar bir kahveyle güne başlıyorlar. Tamam bir küçük kruvasan, bir kahveyle şekerimi dengelesin bilmem ne falan hikayesiyle güne başlıyorlar. Baba sen bir oturuyorsun. Sucuklar bir kere yağ var içinde yani. Yediğin birçok şeyde yağ var. Ondan sonra Avrupa'nın mutfağı kötü yani onların bizim mutfağımız tabii ki de çok iyi ama bu zararlı abicim işte. Ben bu kadar savundum. Geçen gün önüme bir haber çıktı. Hatta size haberi okuyacağım abi. Yani Totom'dan uydurmayacağım. Şimdi bak hakikaten haberi okuyacağım size. Hemen söylüyorum. Hızlı hareket ediyorum. Bak şimdi. Harvard'da 22 yıl boyunca kahvaltı yapmayan insanları incelediler. Sonuçlar şok ediciydi. Araştırmalar 2001 yılında başlamış. 16 bin katılımcı 22 yıl gözlem. Kahvaltı etmeyen insanlarda daha az diyabet, daha az iltihap ve daha az kalp sorunu çıkmış. Yani bu şu demek oluyor. Saat 7'den, akşam 7'den ertesi gün öğlen 1'e kadar yaklaşık 18 saat yiyeceksiz geçiriyorsun. Bu sürede otofagi başlıyor. Hücrelerin kendini temizleme süreci. Vücut eski hücrelerden kurtuluyor ve yenilerini oluşturuyor. Bu seviyede de günlük bir bakım yapılıyor. Yani sen saat 8'de kahvaltı yaptığında bu süreci ket vurmuş oluyorsun abi. Yani mesela örnek veriyorum. Akşam 7'de 8'de yemeğini yedin. Neyse işte 9'da yedin bıraktın. Tamam mı? Gece yemeyeceksin bu arada yani o şeyde. Sabah 8'de dayandın abi kahvaltıya. Poğaçalar, börekler bilmem ne. Şimdi vücut orada kendini yenilemeye çalışırken hücreler sen diyorsun ki bir dakika abi bunları bir hallet. Ondan sonra yenilenirsin. Bunu her gün yaptığını düşün. Yenilenemiyor vücut. O yüzden söylediğim şeyin bilimsel açıdan da kanıtlanmış olması beni çok mutlu etti. Teşekkür ederim. Kahvaltıyı bırakmak isteyenlere tek önerim filtre kahvedir. Sabah bir filtre kahveyle güne başlarsanız bir süre sonra kahvaltıdan uzaklaştığınız yani filtre kahveyi de neden söylüyorum? İştah kapatan bir şeydir filtre kahve. Kahve insanı yapar, ayıltır. Yarın diyete başlıyoruz demiş Neslihan Hanım. Hasta olduğumuzda iştahsızlıkla benzer bir durum. Evet abi evet. Ya abi yememek bak ya bir şey söyleyeyim mi size? Diyet yaptığınızda çok absürt bir örnek vereceğim size. Arkadaşlar tuvalete çıktığınızda yani koku alamazsınız mesela. Koku olmaz. Her şey temizleniyor abi. Bak her şey temizleniyor. Yani sindirim sistemin temizleniyor. Dışkılaman temizliyor. Ben şimdi doktor değilim. Tavsiye falan da vermiyorum ayrıca. Sadece diyorum ki kahvaltıdan uzaklaşmak isteyen varsa böyle bir düşünceye sahip olan bunun en güzel başlama yöntemi filtre kahvedir. Ya da Americano'dur. Ya da Türk kahvesidir. Hani Türk kahvesinde gene şeker var. Hani şeker kullanma diye söylüyorum ama abi filtre kahve ya bir tane ya. Öğlene kadar bir tane iç. Bak canın yemek istemeyecek. Sonra tadını çıkar yemeğin. Yine de tabii herkesin kendi hayatı kim ne istiyorsa onu yiyip içebilir. Ben sadece öneride bulunuyorum. Peki bir adam 40 yıl boyunca sadece kola içmiş. Su yok, meyve yok, sadece kola. Vücudu alışmış ama dişler tamamen gitmiş. Gider abi yani. Gazoz gibi bir hayat bazen çok gerçek olabiliyor. Hakikaten öyle bu arada yani.
40 yıl boyunca 40 yıl mı dedi? 40 yıl boyunca sadece kola içmiş abi. Enteresan. Bir adam yok pardon. Bir otel odasında 35 yıldır aynı misafir kalıyor. Ya bu çok enteresan bir şey değil. Böyle yaşayan insanlar var. Kimsesi olmayan ama parası olan, bir ev ve para vermek istemediği için otellerde yaşayan insan çok fazla. Amerika'da bir adam 1988'den beri aynı odaya yaşıyor. Artık otel çalışanları onu sakin olarak sayıyormuş. Resmen kendi evini kiralamış. Bu anormal bir şey değil abi. Var böyle insanlar. Yani param var, evde kalmak istemiyorum ya da kimse beni görsün istemiyorum. Asosyal bir kişiliğim. Otelde kalıyorum abi yani. Kimseyi de ilgilendirmez bu arada. Peki bir adam rüyasında sayı görüp piyango kazanmış. Hoppa geldik mi gene rüyalara? Sayı rüyasında defalarca görmüş. Ya bir kere görmemiş, birden fazla görmüş. Denemiş, gerçekten çıkmış. Ya bu şimdi şans mı, bilinçaltı mı? Hadi bunu cevaplayın, bana söyleyin. Bu şans mı, bilinçaltı mı? Var mı yorumu olan? Bekliyorum. Şans diyenler var mı? Bilinçaltı diyenler var mı? Peki bence bilinçaltı. Yani rüyasında birisi ona şu sayı olduğunu aslında normalde oynasa o sayıyı hani şey var ya hani oynasa evren evren demişler. Aslında o şeyi bak bilinçaltı şöyle bir şey abi. Senden bağımsız yaşayan bir hikaye bilinçaltı. Hani sen böyle yolda giderken mesela bir şey yaparken ya da o kimsenin şeyi kafanın içinde neler döndüğünü kimse bilmiyor ki. Bilebilir mi? Mümkün değil. O işte bilinçaltı o işte abi. O iş tam olarak o işte bilinçaltı. Senin hep düşündüğün ama hiçbir zaman kimseyle paylaşmadığın şeyler bunlar. Ne demiş Erhan Hocam? En son Leyla ile Mecnun dizisinde aksakallı dede numaralar söylüyordu. Sonra eve yerleşti. Aynen öyle. Ya bu bilinçaltı enteresan bir şey abi. Senden bağımsız yaşıyor. Sen yönetemiyorsun onu. Mesela ben sigara kullanan birisiyim. Sigaraya başladığım dönemlerde hep şeyden korkardım. İnşallah gece rüyamda sayıklamam ya da sohbet. Çünkü yeni başladığın için sigaraya, bu arada sağlığa zararlıdır. Sürekli sohbeti dönüyor tabii. Sigara versene, onu versene, bunu versene diye. İnşallah diyordum, çok korkardım annem babam duyacak diye. Yani inşallah rüyamda sayıklamam ya da bir şey söylemem diye. Mesela bu da bilinçaltını yönlendirmek işte bir yerde yani. Dünyanın en uzun tırnakları 8,6 metreymiş. Uf. Kesim işlemi 20 saat sürmüş. Tırnaklar yıllarca özel kapta sergilenmiş. Manikür kelimesine yeni bir anlam kazanılmış aslında. 8 saat, 20 saat sürmüş kesimi. Şimdi bir papağan 107 yaşına kadar yaşamış. Sahibi ölmüş. Ama o hala konuşuyormuş. Hatta sahibinin sesini taklit etmeye devam etmiş. Gerçek anlamda anılarıyla yaşayan bir kuş. Ya arkadaşlar bu papağanların konuşuyor olması. Yani birçok kuş cinsi buna sahip. Mesela işte muhabbet kuşları da biliyorsunuz konuşuyor. Bu kuşun özelliğinden ziyade zeka seviyesiyle alakalı bir şey. Yani sesi nasıl taklit edebiliyorsa o aslında frekansı taklit ediyor. Sesi değil de duya kopyalamaya başlıyor onu. O yüzden çok enteresan. Şimdi ne kadar oldu bu arada? Bakalım. 1 saat 5 dakikayı devirdik. Bu arada keyif alıyor musunuz? Devam edelim mi? Daha çok var çünkü maddemiz. Daha çok var bilgi. Bilgi çok. Bilgi sınırsız. Bilgi sınırsız. Şimdi birazcık su ekleyeceğim kendime. Abi kahve dedik. İnanılmaz kahve çekti canım.
Yani şu an akşam gidip kahve demleyeceğim kendime. Bu arada kahve demleme ile alakalı da bir program yapmayı düşünüyorum. Sadece kahve ile alakalı. Benim sevgili canım arkadaşım var, Cankut. Kendisi baristadır, kahve uzmanıdır. Bizim bir program yaptık onunla beraber. Hatta ilk stüdyo programlarımızdan bir tanesiydi ama bu kahve ile ilgili onu canlı yayına davet etmeyi düşünüyorum. Çünkü kahve çok geniş yelpazesi olan bir şey. İşte demleme tarzları, e, çekirdek türleri. Şimdi bunları bence tekrar bir hafızamıza, hazır diyete başlamaya niyetlenmişken, herkesi kahvaltıdan uzaklaştırmışken ben, abi kahvaltıdan uzak durun ya. Hakikaten uzak durun. Yok, şu anda kahve içmiyorum. Şu anda su içiyorum. Şu göstereyim. Su içiyorum şu anda. Yayın bittikten sonra kahve içeceğim inşallah. Şu anda içmiyorum hocam kahve. Şu anda su içiyorum. Peki, süper. Bu arada kahve yayını yapacağız abi, onu söyleyeyim. O benim için çok önemli. Balıklar da susuz kalabilir. Evet, kulağa saçma geliyor ama deniz balıkları sürekli su içmek zorunda. Evet, aynen öyle. Çünkü tuzlu su vücutlarındaki suyu çeker ve dehidrasyona yol açarmış. Yani denizde yaşamak için sürekli su içmek zorundalar. Evet abi, aynen öyle. Tuzlu su olduğu zaman bir emiyor ve vücuttaki suyu da tükettiği için balıklar biliyorsun sürekli o ağız açıp kapama hikayesi, su yutuyorlar. Vücuttaki suyu e, dengede tutmak için. Timsahlar dilini dışarı çıkaramaz. Ağızlarının iç kısmında dillerini sabitleyen zarlar varmış. Bu yüzden hiçbir timsah dil çıkarma jesti yapamazmış. Kısaca sinirlenirse sadece ikiye bölüyor. Peki. Kelebekler bazen birbirlerinin kanını emerek beslenirlermiş. Bu kelebekler şey gibi değil mi ya? Korku filmlerindeki sevimli o katil çocuklar gibi değil mi? Kelebek çok enteresan bir canlı. Yani o kısa ömründe, çok kısa bir ömrü var ve o ömründe müthiş güzellikleri var mesela, yani görünüş olarak söylüyorum, ama bir taraftan da böyle tuhaf özellikleri var, yani birbirlerinin kanını emiyorlar falan. Özellikle erkek türleri diğer ölü canlıların sıvılarından mineral toplarmış. Evet. Yeni bir bilgi geliyor. Bebekler doğduğunda 300 kemikle doğar ama yetişkinlerde 206 tane vardır. Çünkü zamanla bazı kemikler birbirine kaynar, yani normal. Tek kemiğe dönüyor yani. Yürüdükçe. Yani aslında hani bebekler neden bebekler daha esnektir? Bu da bundan kaynaklı. Kemikler daha parça parça. İşte büyüdükçe, geliştikçe vücut, o kemikler de birbirine kaynayıp tek bir kemik haline geliyor. Sebebi bu. Mucize bir şey değil yani. Peki, devam edelim. Sayın hocam, çok da kısa değil kimin ömrü, Meksika Ölüler Günü'ne kral kelebek. Ya abi, mesela bak, bu şeyi söyleyeyim size. Biliyorsunuz bu bir yıldır 2 yıldır böyle tuhaf vampir kelebek diye bir şey çıktı. Her yerde var mesela. Abi o nasıl kelebek abi? Yani tipi desen kelebek ya. Kelebek benim için bembeyaz bir havada uçan canlıdır ya da rengarenk kanatlarında göz olan canlıdır. İşte bunlar hep yani doğada evrimleşen şeyler, canlılar. E, Yani o kelebek de öyle muhtemelen. Onlar Ölüler Günü ayrı bir, evet, aynen öyle. Biliyorum, onu biliyorum bu arada hocam. Peki. Dünyada karıncaların toplam ağırlığı insanınkine yakındır. Trilyonlarca karınca var ve hepsi birleşse insan ırkıyla kafa kafaya gelir. Neyse ki küçükler. Yani aslında şunu demeye çalışıyor. Yani karıncalar Allah'tan küçükler. Çünkü o kadar çoklar ki birazcık büyük olsalar insanların kapladığı yerle yarışırlar demek istiyor. Ben kendi yazdığım şeyin did you mean'ini çaktım size şu anda. Peki. Devam edelim.
Bir mavi balinanın kalbi bir araba büyüklüğündedir. Damarları o kadar geniştir ki küçük bir çocuk içinde yüzebilir. Kalp atışı kilometrelerce öteden duyulabilir. Dünyanın en büyük canlısının büyük kalbi olması da manidar. Evet. Abi şu hayatı şimdi ufak ufak da sonlandıracağım bu arada arkadaşlar. Fazla bilgide tansiyonu çıkarır. Bu kadar bilgiye de gerek yok yani. Bir yerde durduralım. Dünyanın en zararlı varlığının insan olduğunu nerede anladık biliyor musunuz? Pandemide gördük abi. Yani pandemide hatırlıyorsunuz değil mi? O denizin rengini, doğanın rengini, havanın temizliğini. İşte yani insandır dünyayı katleden, doğayı katleden, birbirini katleden, beynini katleden, fikrini katleden, ailesini katleden, her şey ya, her şey. Eğitimsiz bir insan dünyanın en büyük canavarıdır abi. Yani eğitimsiz insan hakikaten zincirlere bağlanacak kadar tehlikeli bir varlıktır. Eğitimsiz insan. Ha şey diyebilirsin, eşek cehaleti alır, tahsil cehaleti alır, eşeklik baki kalır diyebilirsin ama eğitim abi. Her şeyin başı eğitim. Peki son listeye geliyorum arkadaşlar. Zürafaların ses telleri yoktur. Bu yüzden konuşmazlar ama düşük frekanslı infrasound denen titreşimle haberleşirler. Yani biz duymuyoruz ama onlar konuşuyorlar. Evet, aynen öyle. Bu frekans hikayesi, insan kulağının duymadığı şeyi hayvanlar duyuyor. Bazı kurbağalar donduktan sonra hayata dönebilir. Bunu da çok iyi biliyorum. Birçok özellikle eksi hava akımı olan yerlerde göllerdeki su donduğunda kurbağa da onunla beraber donuyor. Sonradan çözüldüğünde kurbağa da yaşamaya devam ediyor. Süper. Peki listeyi bitirdik. Çok güzel. Yaklaşık 60 tane değerli bilgi yazdık. Ne demiş? Kesinlikle İstanbul'da Marmara şehirlerini gördük. Boğaz'da Yunusları gördük. Ya hocam doğa başka, yani çok çok zarar veriyoruz her şeye ya. Her şeye çok zarar veriyoruz. Bakın Sayın Ayhan Barut geldiğinde tarım konuştuk. Hatırlarsınız. Yani suyu tüketiyoruz ya. Ya suyu tüketiyoruz abi. Düşünebiliyor musun ya? Sonsuz kaynağı olan bir şeyi nasıl tüketebiliyorsun ya? Su Allah'ın verdiği su. Hani her yerde var. Dağda, taşta, her yerde var. Suyumuz kalmadı ya. Hani o Çin örneğinde verdim ya, hani sadece tüketiyoruz. Sadece tüketiyoruz. Üretim yok. Paylaşım yok. Sadece tüketiyoruz. Ondan sonra su bitti. Biter abi. Biter abi yani. Biter. Çünkü bir çaban yok. Düzeltmek için bir niyetin yok. Sadece götür. Yemek buldun ye. Bu Arap kültürü abi bu işte. Arkadaşlar 180 kilometre 200 kilometre hızla Araplaşıyoruz ya. Araplaşmak mı istiyoruz? Yapıyoruz abi işte. Her yer beton. İstanbul'da niye sel basmaya başladı? Hiç mesela tahmin ediyorsunuzdur değil mi? İstanbul'da eskiden sel mi basardı yağmur yağdığında? Toprak kalmadı ki. Suyu emecek toprak kalmadı. Yağmur yağdığı zaman betonların üstüne yağıyor. Altyapı ne kadar kontrol edecek? Ne kadar sağanak? Şimdi tropikale de döndü biliyorsunuz. Şiddetli yağmurlar geliyor. Ne olmasını bekliyorsun abi? Yani ne olmasını bekliyorsun ki? Sel basıyor ondan sonra. Bu belediye problemi değil ki. Bu belediyenin problemi değil. Bak ben belediyecilik falan yapmıyorum yani. O anlamda söylemiyorum. Bu ezelden beri olan bir şey. Ya inşaat yapıyorsun kardeşim. Ya en son bu yani ben Büyükada'yı çok severim. Çocukluğum da orada geçti. Abi Büyükada'ya apartman dikmişler ya. Sahile apartman dikmişler abi. Ya böyle bir kötülük olamaz yani, anladın mı? Hani kim yapmış, nasıl yapmış bilmiyorum.
Yani o adalara öyle bir şeye izin veriliyor mu bilmiyorum. Kim onu yapan arkadaş ama. Ya güzelim İstanbul'u beton yığınına çevirdiler ya. Ya bu neyin açlığı abi? Neyin açlığı bu ya? Ya doğa kalmadı doğa. Doğa kalmadı, yeşil kalmadı, oksijen kalmadı şehirde ya. Ya şehrin her yeri rutubet kokuyor ya. Ya bir Beşiktaş'a inin. Varsa giden ya da oralarda oturan varsa bir Beşiktaş'a inin. Abi Beşiktaş'a indiğin andan itibaren rutubet kokuyor dışarısı. Bak oksijenin olduğu yerden bahsediyorum ki biliyorsunuz oksijen e, kokuyu absorbe eder, yok eder. Bu ne demek biliyor musun? Artık oksijen bu rutubete yetmiyor demek. Sen o semti bitirmişsin demek. Keza Avrupa yakasının hani bana yakın olduğu için söyleyebilirim. İstinye bölgesine gidin, foseptik kokuyor. Kağıthane'ye inin, foseptik kokuyor. Ya arkadaş, ya burada yaşıyoruz ya, yaşıyoruz burada. Yaşıyoruz burada. Ama kimsenin umurunda değil işte. Hani söyleyince çevreci olur. Hayır abi çevreci falan olmuyoruz. Lan ölüyor şehir, ölüyor. Şehir ölüyor. Denizin bak bunu deniz bilimcileri açıklar. Denizin küsme hikayesi vardır. Deniz küser. Niye küser biliyor musun? İçinde canlı kalmayınca küser. Ve deniz de küsecek yakında. Biz böyle devam edersek yani yönetici tarafında da aynı hikaye, yönetim tarafında da aynı hikaye var. Vurun kırın inşaat yapın abi. Vurun kırın inşaat yapın. 4 tane ağacı bir gördüğünüz zaman bir yerde vurun hemen üstüne apartman dikin. Aman hiçbir yer o yeşil kalmasın. Aman. Herkes 3 tane 5 tane. Herkesin evi olsun abi. Ya bu İstanbul'da bu kadar inşaat vardı. Niye insanlar ev alamıyorlar ya? Niye insanlar kiralarını ödeyemiyorlar? Bu kadar bolluk bereket var. Madem bu kadar inşaat seviyoruz, niye insanların evi yok kardeşim? Kime yapıyorsunuz bu evleri? Bu apartmanları, bu rezidansları kime yapıyorsunuz ya? Ya benim emeklim, benim memurum kirasını ödeyemiyor ya. Şimdi yani keyifli bir yerden keyifsiz bir yere geldim ama hani böyle de böyle sonlandırmak istemiyorum ama bunu söylemem lazım. Benim emeklim, benim memurum kirasını ödeyemiyor. İstanbul'da yaşayamıyor artık. Ama her yer inşaat. Her yer inşaat. Ya biz bu kadar inşaat yeteneğimiz, meziyetimiz vardı. Niye insanların evleri yok ya? Çünkü kimseye ev sahibi yapmak derdinde değiliz. Herkes sadece cüzdanına bakıyor arkadaşlar. Ben kendi evimi satıp 10 tane ev parası çıkartırım. Ben şunu yaparım, bunu yaparım. Hiçbir zaman bir yere gelemeyeceğiz böyle düşündüğümüz sürece. Hiçbir zaman. Başımıza bir şeyler geliyor ama ne geliyor diye hiç düşünen yok abi. Ya bir gün vapura binin. Hani son önerim, tavsiyem vapura binin şöyle. İstanbul'u bir denizden görün ya. Ya bir görün o rezilliği bir görün ya. Canım İstanbul'un bir rezilliğini görün ya. Görün. Yine Boğaz gene o inciliğiyle insanı biraz ferahlatıyor ama arkaları falan aman Allah'ım yani. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yani. Peki. Keyfinizi kaçırmak istemedim tabii ama bunlar da gerçekler yani. Bunları söylemeden de olmaz. Yani bu şehirde yaşıyoruz. Memleketimizi terk etmek istemiyoruz. Memleketimizden kaçmak istemiyoruz. Burada iyi yaşamak istiyoruz. Burada düzgün yaşamak istiyoruz. Ki eminim hepiniz aynı şeyi düşünüyorsunuzdur. İstanbul'da yaşayanlar, yurt dışında yani başka ülkede yaşayanlar. Evet bak Erhan hocam demiş. Aynen öyle. Ben diyecektim ağzımdan aldın hocam. En çok yağış alan Karadeniz bölgesinde 5 yıldır sel felaketi görüyoruz. Abi sel felaketi olur abi. Ya sen derenin ağzına ev sokak yapmışsın ya. Derenin yoluna cadde yapmışsın hocam. Ya bu intihar ya bu. Bu intihar.
Yani ne diyeyim ki abi? Ne diyeyim yani? Ne diyeyim? Diyecek kelime bulamıyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Çok teşekkür ederiz. Umarım bu akşamki konumuzdan keyif almışsınızdır. Bence güzel oldu. Bence keyifli oldu. Ee, Yine bilmediğimiz, yine bir şeyler öğrendik. Hani sen nasıl olduğunun mottosu olacak bu yakında. Yine bir şeyler, bu akşam da bir şeyler öğrendik. Ee, Yarın akşam tekrar beraber olacağız. Ee, Yarın akşam yepyeni bir özür dilerim, konuyla beraber olacağız. Ee, Çok güzel konuk görüşmelerimiz var. Bir taraftan onları hazırlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizin karşınıza güzel, keyifli, başarılı insanlar getirmeye çalışıyorum. Ee, Sen nasıl olduğunu izlemeye devam edin. Lütfen beğenili butonlarını çökertebildiğiniz kadar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yorum yazmaktan geri durmayın. Abonelerimiz her geçen gün artmaya devam ediyor. Daha da artacak. Siz ne kadar izlerseniz, siz ne kadar bizi takip ederseniz biz de o kadar daha başarılı işler, daha iyi işler yaparız. Takdir edilmek değil amacımız. Sadece yaptığımız işin ne kadar kişiye ulaştığını görmektir bizi mutlu eden şey. Bunu da yaparsanız çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Keyifli bir akşam diliyorum size. Yarın akşam tekrar 9'da görüşmek üzere. İyi akşamlar.